Zindanlar ve ejderhalar. Çoğumuz için arkadaşlarla toplanıp cips yiyip hayali canavarları öldürdüğümüz bir kaçış yolu. Peki ya size izlediğiniz o rengarenk büyülerle dolu Mighty Nine animasyonunun aslında bir kahramanlık hikayesi değil de kırık dökük ruhların hayatta kalma çığlığı olduğunu söylesem? Hoş geldiniz. Ben asıl hikayesinden Masalcı Dede ve bugün Kristal Rol evreninin en karmaşık ve belki de en karanlık ekibinin Mighty Nine yani Türkçesiyle Kudretli Hayır'ın asıl hikayesine iniyoruz. Bildiğiniz gibi Mighty Nine ilk sezonu Zadash'taki o büyük soygunla yani The Zadash Job ile sona erdi. İnternet bölümün bir soygun filmi olarak ne kadar başarılı veya başarısız olduğunu tartışa dursun, gözden kaçan çok daha korkunç bir detay var. Bu final kimsenin kazanmadığı bir oyunun son perdesiydi. İmparatorluk kaybetti, hanedanlık kaybetti ama en büyük kaybı aslında kazandığını sanan bizim ekip yaşadı. Bugün sadece final bölümünü incelemeyeceğiz. Bugün Caleb'ın ateşle olan hastalıklı ilişkisinden, Nathan alkolizmin arkasındaki gerçek trajediye, Jester'ın hayali arkadaşının ürkütücü doğasından, Fjord'un bedenini ele geçiren o kadim yaratığa kadar her şeyi masaya yatıracağız. Hazırsanız ışıkları kapatın. Wildmont'un karanlık sularına dalıyoruz. Ancak videoya başlamadan önce bu tarz videolar için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve en önemlisi teoriler için yorumlardan veya Instagram'dan bana ulaşabilirsin. Ayrıca kanalıma katıl üyesi olarak hem bu videolara destek olabilirsin, hem de videolara daha erken erişim elde edebilirsin, hem de Overlordlar olarak bu kanalda yerini alabilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Mükemmel planın çöküşü. Final bölümü klasik suç dramalarından alışık olduğumuz bir yapıyla başladı. Bir soygun. Ocean Eleven'ı veya La Verge'i izleyenler bilir, kusursuz planlar yapılır. İşler ters gider ve zeka ile durum kurtarılır. Ancak Mighty Nine'ın finalinde işler bildiğiniz gibi gitmedi. Neden mi? Çünkü bu hikaye profesyonel suçluların değil, travmalarıyla birbirine tutulmuş bir grup uyumsuz anlatmakta. İncelediğimiz kaynaklara göre soygunun yapısında büyük çatlaklar vardı. Bo ve Fjord'un galaya girişi arkalarında bıraktıkları kanıtlara rağmen şaşırtıcı derecede kolaydı. Sanki evren ya da Danger Master onların orada olmasını istiyordu. Ama asıl odaklanmamız gereken yer planın teknik detayları değil, karakterlerin bu baskı altında nasıl çalıştığıydı. Nat'ı ele alalım. Haritasını yok etti, zamanlamayı alt üst etti. Bu basit bir sakarlık mıydı? Yoksa bilinçaltında bu görevin onları götürdüğü yerden, o kuledeki felaketten kaçmaya mı çalışıyordu? Caleb'ın soygun sırasında belirsizliği, nerede olduğu, nasıl içeri girdiği, bu senaryo boşlukları aslında Caleb'ın zihnindeki bulanıklığı temsil ediyor olabilir mi? Bu bölüm bize şunu gösterdi. Onlar birer soygun ustası değil, onlar 2 adım ileri, 1 adım geri giden, her zaferde ruhlarından bir parça daha kaybeden insanlardı. Ateş ve küller Caleb'ın travması. Şimdi ekibin kalbine ya da belki de kanayan yarısı olan Caleb'a odaklanalım. Dizi bize Caleb'ın hayatın dibine vurmuş, kirli güven sorunları olan bir büyücü olarak tanıttı. Ama asıl hikayesine baktığımızda Caleb bir kurbandan daha fazlası. O yaratıcının elinden kaçmış ama hala onun gölgesini taşıyan bir silah. Finalde eski ustası Trint ile yüzleşmesi basit kötü adamı yenme sahnesi değildi. Bu bir bağımlının uyuşturucu ile yüzleşmesiydi. Dikkat ettiyseniz Caleb ustasını yenmek için ne kullandı? Kendi bulduğu yeni büyüleri mi? Tabii ki de hayır. Trent'in ona öğrettiği taktikleri kullandı. Daha da ürkütücü, Trent'in artık fiziksel olarak orada olmasa bile Caleb'ın zihnine çoktan bir tohum ekti. Zamanı geri alma arzusu. Beacon yani o gizemli kristal Caleb'ın eline geçtiğinde yüzündeki o ifadeyi gördünüz mü? O an orada kahraman Caleb yoktu. Orada ailesini kendi elleriyle yakan veya bunu düzeltmek için evreni bile parçalamayı göze alabilecek o küçük çocuk vardı. Caleb döngüyü kırdığını sanıyor ama aslında en büyük hatayı yapmak üzere. Geçmişi değiştirmek isteyen bir adamdan daha tehlikeli ne olabilir? Maskenin ardındaki kader, Nat ve kayıp çocuk teorisi. Caleb'dan bahsetmişken onun gölgesinden ayrılmayan Nat'a küçük goblin kıza geçelim. Çoğu izleyici onu komik, alkolik bir hırsız olarak görüyor. Ama asıl hikayesi kanalının sadık izleyicileri kahkahaların arkasındaki çığlığı çoktan duymuştur. Nat'ın bu sezondaki en büyük motivasyonu neydi? Bir daha asla kaybetmemek.
Peki kimi? Bu bölümde Nat bir düğmeden bahsediyor. Ona bir zamanlar tanıdığı bir çocuğu hatırlatan bir düğme. Bu sıradan bir detay değil arkadaşlar. Teorim şu: Nat geçmişte kendi çocuğunu kaybetti. Hatta daha karanlık bir ihtimal, belki de o çocuk onun goblin olması yüzünden öldürüldü. Finalde Caleb'ı Trent ile konuşurken gördüğünde verdiği o aşırı tepkiyi hatırlayın. "Bizi sattın" diye bağırması. Bu sadece bir yanlış anlama değildi. Bu travmatize olmuş bir annenin oğlunu, yani Caleb'ı, o istismarcı babaya, yani Trent'e kaptırma korkusuydu. Nat Caleb'i korumuyor. Nat kaybettiği çocuğunun hayaletini Caleb'da yaşatmaya çalışıyor ve bu saplantı ikinci sezonda ekibi parçalayabilecek bir bombaya dönüşebilir. Tanrılar, canavarlar ve kuklalar. Jester, Fjord ve Molly. Bu hikayede sadece insanlar yok. Bir de onların iplerini tutan yüce güçler var. Jester neşeli, kaotik, sevimli ama dikkatli baktığımızda Jester'ın hikayesi derin bir yalnızlık hikayesi. Gezgin adını verdiği o tanrı yıllarca sadece onun görebildiği bir hayali arkadaştı. Finalde gezginlerin ortaya çıkması bir rahatlama değil, bir uyarı olmalıydı. Çünkü bu tanrı Jester sadece ölmek üzereyken ve "sana ihtiyacım yok" dediğinde ortaya çıktı. Bu size de toksit bir ilişkiyi, manipülatif bir sevgili hatırlatmıyor mu? Jester'ın gücü ona olan inancından mı geliyor yoksa? Travel onu sadece bir pil olarak mı kullanıyor? Ve Fjord, kendine güvenen yakışıklı yarı orkumuz. Ama bu özgüven ona ait değil. O denizlerin altında bir canavarın, Uk-Ota'nın bir kuklası. Finalde arkadaşlarını kurtarmak için bu canavarla bağını derinleştirmek zorunda kaldı. Fjord güç uğruna ruhundan vazgeçti. Devil May Cry'deki Virgil gibi korumak için güce ihtiyacım var diye yola çıkıp sonunda o gücün kendisi tarafından yutulan bir canavara dönüşmesi an meselesi. Son olarak Molly ve Yasha geçmişi olmayan bir adam ve zihni çalınmış bir kadın. Molly'nin geçmiş yaşamı, Lucian, 9 gözlü bir tarikata liderlik eden tehlikeli bir adam. Molly'nin her kan büyüsü kullanışında o eski acımasız kişiliğin yüzüne çıktığını fark ettiniz mi? Molly bir kahraman mı, yoksa uyanmayı bekleyen bir canavarın hapishanesi mi? Yasha ise o belki de aralarındaki en trajedik olanı. Zihni tamamen başkaları tarafından yıkanmış. Bir silah olarak kullanılmış. Finalde zincirlerini kırdı ama zihnindeki çatlaklar asla tamamen kapanmayacak. Meeting 9 birinci sezon finali bize görev tamamlandı hissi vermedi. Tam tersine her şey daha yeni ve daha kötü bir hal aldı dedirtti. Dwendal'in imparatorluğu en büyük silahını kaybetti. Hanedanlık kutsal emanetini geri alamadı ve bizim ekip Meeting 9 şimdi ellerinde iki süper gücü de uğruna savaş başlatacağı o lanetli nesneyle, yani Beacon ile ortada kaldılar. Onlar kahraman değil arkadaşlar. Onlar birbirinin kırık parçalarını tutmaya çalışan bir grup yabancı ve bu hikayenin asıl hikayesi şu: bu yolculuk onları iyileştirmeyecek. Bu yolculuk onları ya efsanevi kahramanlara dönüştürecek ya da Wildmold tarihinin en büyük felaketinin mimarı yapacak. İkinci sezonda o zarların kimin için atılacağını göreceğiz. Ama unutmayın, bazen kritik başarı bile kaderin size hazırladığı felaketi durdurmaya yetmez. Bir sonraki videoya kadar gölgelerde kalın ve asla ama asla bilmediğiniz tanrılarla anlaşma yapmaya kalkmayın. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda veya Instagram'dan teorilerini bana ulaştırabilirsin. Katıl üyesi olanlara da canı gönülden teşekkürler diyerekten ben asıl hikayesinden Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.